Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın A2 seviye örnek cümlelerinin 4. ve son dersinde yine beraberiz. Bu dersimizde A2 seviye ilk 3 ders konularına ek olarak yakın geçmiş zaman, present perfect tense, sonra deyimsel fiiller adını verdiğimiz sık kullanılan phrasal verbs konuları hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile başlayalım. Yeni bir işe başladı. Bu cümlemizde yakın geçmişte meydana gelen ancak yakın geçmişteki olayın etkisi günümüzde hala hissedilen, yani geçmişten gelen deneyimlerden, geçmişte yaşanmış olaylar veya bugün hala devam eden bir değişiklikten veya durumdan bahsederken present perfect tense, yani yakın geçmiş zamanı kullanırız. Bu zaman geçmişteki eylemlerin veya olayların mevcut durum üzerinde bir etkisi olduğunu gösterdiği için önemlidir arkadaşlar. Bu zamanda ilgili zarfları zaten, sadece ve henüz gibi bitmiş bir zamana gönderme yapmadıkları sürece present perfect tense olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Bu zamanı kullanamayacağımız zamanlar da vardır. Örneğin geçen yıl, o ay, ben bebekken, yani last year, that month, when I was a baby gibi zaten geçmişte bitmiş belirli bir zamanı, yani eylemi ifade ettikleri için present perfect tense kullanamayız arkadaşlar. Herhangi bir cümlede ya da bir fiilde present perfect tense, yani yakın geçmiş zaman oluşturmak için sahip olmak fiilinin birinci hali have, has ve cümlenin ana fiilinin geçmiş zaman kipini, yani düzensiz fiillerde fiilin üçüncü halini kullanırız. Düzenli bir fiilde geçmiş zaman oluşturmak için de fiilin sonuna at takısı getiririz. Bu konumuzu bir tablo şeklinde gösterecek olursak, olumlu cümlelerde I, you, we, they öznesinden sonra have, ardından düzensiz fiillerde fiilin üçüncü halini getireceğiz. Düzenli fiillerde ise fiilin yalın haline at ya da iat takısını ekleyeceğiz. He, she, it öznesinden sonra ise has yardımcı fiil, ardından yine fiilin üçüncü halini getiririz. Olumsuz cümlelerde I, you, we, they öznesinden sonra have ve olumsuzluk eki not ekleriz. Kısaltılmış şekli haven't diyoruz. Ardından yine fiilin üçüncü halini ekleriz. He, she, it öznesinden sonra ise has yardımcı fiil, not olumsuzluk eki, kısaltılmış şekli hasn't diyoruz. Ve ardından fiilin üçüncü halini ekleriz. Bu zamanın soru cümlesini oluştururken de have has yardımcı fiilini cümlenin başına alacağız. Bunun için önce have, sonra I, you, we, they öznesi, ardından fiilin üçüncü halini getiririz. Has yardımcı fiilinden sonra ise he, she, it öznesi, ardından yine fiilin üçüncü halini kullanacağız arkadaşlar. Cümlemizde tekrar dönersek, kim işe başladı diye sorduğumuzda o, he öznesini cümlenin başına alırız. Ardından has yardımcı fiil, sonra başlamak fiili düzenli bir fiil olduğu için fiilin sonuna at takısı ekleyeceğiz. Üçüncü hali için started. Ardından neye başladı? Yeni bir işe anlamında a new job ekleriz. Cümlemiz son olarak he has started a new job. Diğer cümlemiz saat 9'dan beri havuzda kalmışlar. Bu cümlemizde bitmemiş bir zaman diliminden bahsettiğinden dolayı present perfect tense kullanacağız. Cümlemizde
Havuzda kalan kimler diye sorduğumuzda onlar, they öznesini cümlenin başına alırız. Ardından present perfect tense'te özneden sonra sahiplik fiili have yardımcı fiilini kullanıyorduk. Yine ardından fiilin üçüncü halini kullanacağız. Kalmak stay fiili düzenli bir fiil olduğu için fiilden sonra sonuna at takısı getiririz. Stayed ekliyoruz. Ardından nerede kalmışlar? Havuzda anlamında in the pool ekliyoruz. Ne zaman havuzda kalmışlar? Saat 9'dan beri. Since at 9 o'clock diyoruz. Cümlemiz son olarak they have stayed in the pool since at 9 o'clock. Diğer cümlemiz şimdiye kadar 20 soru cevapladım. Bu cümlemizde de present perfect tense kullanacağız. Cümlede cevaplayan kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından have yardımcı fiili, sonra cevaplamak fiilinin üçüncü hali answered ekleriz. Ne kadar soru cevapladım? 20 soru, 20 questions ekliyoruz. Ardından şimdiye kadar anlamında until now zaman zarfını ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I have answered 20 questions until now. Diğer cümlemiz babam uzun süre Adana'da çalıştı. Bu cümlemizde de yine aynı present perfect tense kullanacağız. Adana'da çalışan kim dediğimizde babam anlamda my father cümlemizin başına alırız. Ardından has yardımcı fiili, sonra çalışmak fiilinin üçüncü hali worked ekleriz. Nerede çalıştı diye sorduğumuzda Adana'da anlamında in Adana. Ne zaman çalıştı diye sorduğumuzda uzun zamandır anlamda for a long time ekliyoruz. Cümlemiz son olarak my father has worked in Adana for a long time. Diğer cümlemiz okulu bitirdiğimden beri burada çalışıyorum. Bitmemiş bir zaman dilimini ifade etmek için yine present perfect tense kullanacağız. Cümlede çalışan kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alıyoruz. Ardından have yardımcı fiili, sonra çalışmak fiilinin üçüncü hali worked. Nerede çalıştı diye sorduğumuzda burada anlamda here. Sonra ne zamandan beri çalışıyorum? Okulu bitirdiğimden beri, okulu mezun olduğumdan bu yana anlamında. Önce since, sonra okulu bitirdiğim anlamında cümlemizi kuracağız. Okulu bitiren ben, I, sonra geçmiş zaman mezun olmak fiili graduated. Neyi bitirdim? Okulu, school ekleriz. Cümlemiz son olarak I have worked here since I graduated school. Diğer cümlemiz o gösteriyi bu hafta 3 kez izledi. Bu cümlemiz de yine yakın geçmiş zamanda kullanılmıştır. Bitmemiş bir zaman diliminden bahsederken kullanılır. Bu hafta 4. kez gösteriyi izleme ihtimali olduğundan dolayı cümlemizi present perfect tense'te kuracağız. Cümlemizde izleyen kim diye sorduğumuzda o, she öznesini cümlenin başına ekleriz. Ardından has yardımcı fiili ve izlemek fiilinin üçüncü hali watched. Sonra neyi izledi diye sorduğumuzda o gösteriyi anlamında that show. Ne zaman izledi diye sorduğumuzda haftada 3 kez 3 times this week ekleriz. Cümlemiz son olarak she has watched that show 3 times this week. Diğer cümlemiz 1 saat evde ders çalıştım. Bu cümlemizi de yine yakın geçmiş zamana göre kuracağız. Çalışan kim diye yükleme sorduğumuzda ben, I öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından have ve ders çalışmak anlamında study fiilinin üçüncü halini studied ekliyoruz. Nerede ders çalıştım diye sorduğumuzda
evde anlamında, at home. Ne zaman ders çalıştı? 1 saattir anlamda, for 1 hour ekliyoruz. Cümlemiz son olarak, I have studied at home for 1 hour. Diğer cümlemiz, yıllardır burada yaşamıyorlar. Bu cümlemizde yakın geçmiş zamanın olumsuz hali kullanılmıştır. Kimler yaşamıyorlar diye yükleme sorduğumuzda onlar anlamında they öznesini kullanıyoruz. Ardından have yardımcı fiili, sonra olumsuz hali not, kısaltılmış hali haven't, ardından yaşamak fiilinin 3. hali lived ekliyoruz. Nerede yaşamıyorlar diye sorduğumuzda burada anlamında here diyoruz. Ne zamandır yaşamıyorlar diye sorduğumuzda yıllardır anlamında for years ekliyoruz. Cümlemiz son olarak they haven't lived here for years. Diğer cümlemiz alışveriş merkezine gitmediler. Bu cümlemizde yine present perfect tense olumsuz hali kullanacağız. Alışveriş merkezine gitmeyenler kimler diye yükleme sorduğumuzda onlar anlamında they öznesini cümlenin başına alırız. Ardından haven't, sonra gitmek fiilinin 3. hali gone diyoruz. Nereye gitmediler diye sorduğumuzda alışveriş merkezine anlamında to the shopping center ekliyoruz. Cümlemiz son olarak they haven't gone to the shopping center. Diğer cümlemiz ne kadar süredir bu şehirde yaşıyorsun? Bu cümlemizde soru kelimesi kullanarak yakın geçmiş zamanda cümlemizi kuracağız. Ne kadardır anlamında soru eki olduğu için cümlenin başına how long. Ardından soru kelimelerinde have yardımcı fiilini soru kelimesinin ardından kullanıyoruz. Sonra özne you, ardından yaşamak fiilinin 3. hali lived ekliyoruz. Nerede yaşıyorsun diye sorduğumuzda bu şehirde anlamında in the city diyoruz. Cümlemiz son olarak how long have you lived in the city? Diğer cümlemiz ödevini yaptın mı? Bu cümlemizde yine yakın geçmiş zamanın soru şekline göre cümlemizi kuracağız. Cümlenin en başına have yardımcı fiili, ardından sen anlamında you, sonra yapmak fiilinin 3. hali done. Neyi yaptın mı? Senin ödevini anlamında your homework diyoruz. Cümlemiz son olarak have you done your homework? Diğer cümlemiz henüz gazete okumayı bitirdin mi? Bu cümlemizde de present perfect tense'te cümlemizi kuracağız. Kim bitirdi mi? Sen öznesini kullanacağız. Cümlemiz soru şekli olduğundan dolayı cümlenin en başına have yardımcı fiilini, ardından sen anlamında you öznesini, sonra bitirmek fiilinin 3. hali finished ekliyoruz. Neyi okumayı bitirdin mi diye sorduğumuzda gazeteyi okumayı anlamında reading the newspaper ekliyoruz. Son olarak ne zaman okumayı bitirdin mi diye sorduğumuzda henüz anlamında yet zaman zarfını cümlenin sonuna ekliyoruz. Cümlemiz son olarak have you finished reading the newspaper yet? Diğer cümlemiz okulumu bırakmamı mı istiyorsun? Bu cümlemizde hem bırakmak hem de istemek fiilinin kullanıldığını görüyoruz. Cümlede okulu bırakmamı isteyen kim diye sorduğumuzda sen, you cevabını alırız. Cümlemiz geniş zaman soru şekli olduğu için cümlenin en başına do yardımcı fiilini ekleriz. Ardından özne you, sonra istemek fiili want, sonra benim bırakmamı anlamında me, ardından bırakmak fiilini kullanacağız. Burada to give up phrasal verb yani deyimsel fiil ekliyoruz. Arkadaşlar, öncelikle phrasal verb kavramını kısaca anlatmak istiyorum. Phrasal verbs Türkçe'de fiil deyim yani fiil edat veya fiil zarf birleşimiyle oluşurlar ve bu yapılar fiil tamlaması olarak da tanımlanabilirler. Daha basit bir dille açıklayacak olursak şöyle söyleyebiliriz. İngilizce'de iki farklı kelime bir araya gelip yeni bir kalıp yani deyimsel fiil, phrasal verb
oluştururlar. Ve oluşan bu yeni kalıbın anlamı kullanılan her iki kelimeden farklı anlam taşırlar. Evet arkadaşlar, daha iyi anlamamız için örnek cümledeki her iki söz öbeğini karşılaştırırsak give, vermek anlamına gelir. Up, yukarı anlamına gelmektedir. Fakat her iki söz öbeğini birleştirdiğimiz anda give up, bırakmak, vazgeçmek anlamına gelir. Yani her iki kelimeden farklı anlama gelmiştir. Phrasal verb'ler İngilizce konuşma dilinde arkadaşlar çok sık kullanılırlar ve bu yüzden mutlaka iyi öğrenilmesi gerekmektedir. Yani yabancı dil öğrenmenin birçok aşamasında olduğu gibi deyimsel fiilleri öğrenirken de bol bol tekrar ederek ezberlemek gerektiğini unutmamamız gerekir. Daha ileri seviye derslerimizde phrasal verbs konusunu daha detaylı olarak işleyeceğiz. Şimdi cümlemize tekrar dönecek olursak, son olarak neyi bırakmamı mı istiyorsun diye sorduğumuzda okulumu anlamda my school ekliyoruz. Cümlemiz son olarak do you want me to give up my school? Diğer cümlemiz öğretmen listesindeki isimleri iptal etmeye başladı. Bu cümlemizde iki fiil kullanılmıştır. Başlamak ve iptal etmek. Burada başlamak fiilinden sonra infinitive to eklenecektir. Ardından phrasal verb kullanacağız. Cümlemizde iptal etmeye başlayan kim diye sorduğumuzda öğretmen, the teacher öznesini cümlenin başına alırız. Ardından başlamak fiili geçmiş zamanda kullanacağız. İkinci hali began, ardından to mastar ve iptal etmek anlamda call off deyimsel fiil ekliyoruz. Son olarak neyi iptal etmeye başladı diye sorduğumuzda listesindeki isimleri anlamında önceki derslerimizde yeğlik ifade eden cümlelerin kurulumunun nasıl olduğunu anlatmıştık. Burada the names on his list ekliyoruz. Cümlemiz son olarak the teacher began to call off the names on his list. Diğer cümlemiz birçok kişi bu kelimenin anlamını sözlükte aramak zorundadır. Bu cümlemizde bir zorunluluktan bahsediyor. O yüzden cümlede dışarıdan gelen bir zorunluluk olduğu için have to modalını kullanacağız. Cümlede kim aramak zorundadır diye özneye sorduğumuzda birçok insan anlamında many people öznesini cümlenin başına alırız. Ardından have to zorunluluk bildiren modal'ı ekliyoruz. Sonra aramak anlamda look up phrasal verb kullanacağız. Sonra neyi aramak zorundadır diye sorduğumuzda bu kelimenin anlamını the meaning of this word ekleriz. Nerede aramak zorunda diye sorduğumuzda sözlükte in the dictionary ekleriz. Cümlemiz son olarak many people have to look up the meaning of this word in the dictionary. Diğer cümlemiz 1 saat kadar sonra gazı kapatmayı unutmayın. Bu cümlemizde de phrasal verb kullanacağız. Cümlemizde emir kipinin olumsuz şekli olduğu için unutmayın anlamda don't forget diyoruz. Ardından kapatmayı anlamda to turn down deyimsel fiili ekleriz. Neyi kapatmayı unutmayın? Gazı, the gas, ne zaman unutmayın diye sorduğumuzda 1 saat kadar sonra anlamda after an hour or so ekleriz. Cümlemiz son olarak don't forget to turn down the gas after an hour or so. Diğer cümlemiz normal bir hayat yaşamaya devam edebilirim. Bu cümlemizde devam edebilen kim diye yükleme sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından ebilmek anlamında can modalını kullanacağız. Sonra devam etmek anlamda go on phrasal verb kullanıyoruz. Ardından yaşamaya anlamında living diyoruz. Nasıl bir hayat yaşamaya devam edebilirim diye sorduğumuzda normal bir hayat anlamında a normal life diyoruz. Cümlemiz son olarak I can go on living a normal life.
Diğer cümlemiz müziği kapatmaya gitti. Bu cümlemizde kapatmaya giden kim diye sorduğumuzda o, he öznesini cümlenin başına alırız. Sonra geçmiş zamanda kullanıldığı için gitmek fiilinin ikinci hali went, ardından kapatmaya anlamda to switch off phrasal verb kullanıyoruz. Arkadaşlar, elektronik eşyaları kapatmak, lambayı kapatmak, ışığı kapatmak, radyoyu kapatmak vesaire gibi fiillerde phrasal verb switch off kullanırız. Arkadaşlar, burada bir şeyin kapatmak için çevrilebilir bir düğmesi olduğunda turn off kullanırız. Fakat kapatılabilir bir anahtarı bir düğme şeklindeyse ışığı kapat derken de switch off kullanırız. Son olarak neyi kapattı diye sorduğumuzda müziği anlamında the music ekleriz. Cümlemiz son olarak he went to switch off the music. Evet, bugünkü A2 dersimizin son konusu da buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.